Yepyeni bir tarif videosu ile daha hepinize tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dışı çıtır çıtır, kat kat, içi bol dolgulu, çok lezzetli bir börek hazırlayacağız. Hemen işimize, iç harcımızı yapmakla başlayalım. Öncelikle 4-5 adet orta boy patatesi uygun şekilde hazırlayıp uygun bir tencereye aldıktan sonra üzerini geçinceye kadar su ilavesi yapalım ve haşlanmaya bırakalım. Ardından farklı bir tencere alalım. İçerisine biraz sıvı yağ veya zeytinyağı ekleyelim. 1 adet yemeklik doğradığımız kuru soğanı ve soğanların diriliğini çabuk kaybetmesi adına birazcık da tuz ekledim. Bu şekilde birkaç kez çevirdikten sonra tamamen rengini değişip soğanlar öldükten, yani mecazi anlamda tabii ki de, yani diriliğini tamamen kaybettikten sonra haşlanmış olan patatesleri üzerine ekleyelim. Bu aşamada börek içlerimizin, genellikle özellikle patatesli börek içlerimizin çabuk bozulduğunu biliyorsunuz. Yani hemen bayat tat gelebiliyor. O yüzden mutlaka içerisine süt ekleyelim. Süt o bayat tadını tamamen aldığı için mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yarım çay bardağı da süt ekledim. Biraz baharat ilave ettim. Baharat olarak ben toz kırmızı biber, pul biber, kekik ve birazcık da tuz ilavesi yaptım. Sizlerin yakıştırdığınız, sevdiğiniz farklı baharatlar varsa onları da kullanabilirsiniz. Ardından eziciyle ezdim ve bu şekilde hazırlayıp bir kenara bıraktım. Hemen peşinden geçtim artık hamurumu hazırlamaya. Hamur için 200 mililitrelik su bardağı ile 5 su bardağı unu uygun bir tencereye aldıktan sonra üzerine 1 silme yemek kaşığı kadar tuz ve çay kaşığının yarısı kadar toz maya ilave ediyorum. Ve karıştırarak, yani bir taraftan karıştırarak diğer taraftan azar azar su ilavesi yaparak hamuru yoğurmaya başlıyorum. Suyun tamamını ekleyip hamuru karıştırılmayacak kıvama getirdikten sonra elimle devam ediyorum. 5 su bardağı un için toplamda 2 su bardağı kadar su kullandım. Kontrollü davranmanızı tavsiye ederim. Hamuru kasede biraz toparladıktan sonra her zaman olduğu gibi tezgahın üzerine aldım ve pürüzsüz güzel bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam ettim. Ardından bir hamur kartı yardımıyla eşit ölçülerde kesiyorum. Kestiğimiz hamurları elimizle bezeler yapalım. Ben birazcık daha büyük kesmişim. O yüzden tekrardan elimle kontrollü şekilde eşitlemeye çalıştım. Dilerseniz mutfak terazisi kullanabilirsiniz ama bu gibi tariflerde çok da önemli değil açıkçası. Toplamda 10 adet beze hazırladım. 10 bezenin tamamını hemen merdane yardımıyla birazcık büyütüyorum. Bu aşamada bolca un kullanabilirsiniz. Yani merdaneye yapışırsa kullanın, yapışmıyorsa tabii ki de demek ki daha fazla un eklemişsinizdir. Hamurunuz da çok serttir, o yüzden daha da eklemenize gerek yok. Benim hamurum çok sert olmadığı, yapıştığı için bu aşamalarda bolca un kullandım. Tamamını açıp bir kenara aldıktan sonra kullanacağım yağ hazırlıyorum. 100 gram kadar tuzsuz tereyağını erittim. Oda sıcaklığına gelinceye kadar beklettikten sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. Hemen uygun bir borcam alarak önce içerisini yağladım. Ardından hamurlardan bir tanesini içerisine yerleştirip hamurun üzerini de fırçayla güzelce yağlıyorum. Hiçbir tarafının kuru kalmamasına dikkat edin ki hamurlar birbirine yapışmasın. Ve bu şekilde elimdeki hamurlar bitinceye kadar işime devam ediyorum. Her aşamada gördüğünüz üzere yağladım ama çok detaylı bir şekilde gösterip sizleri de sıkmak istemedim. Geriye kalan yağın tamamını üzerlerine gezdirdikten sonra üstünü bir poşet yardımıyla kapatarak oda sıcaklığında 25-30 dakika kadar dinlenmeye alıyorum. Eğer hava çok sıcak ise kesinlikle 1 saati geçirmemenizi tavsiye ederim ki hamurlar birbirlerine yapışmasınlar. Hemen dinlenen hamurlardan bir tanesini tezgaha alarak açmaya başlayacağım. Lakin açmadan önce mutlaka gördüğünüz üzere tezgahımızı yağlayalım ki tezgaha yapışmasın.
Elimizle bu şekilde çekiştirirsek zaten kolaylıkla açılacaktır. Tırnağınızı geçirmediğiniz veya hamura sert davranmadığınız sürece kolaylıkla da yırtılmaz. Hamuru yırtılmaya başlayıncaya kadar açtım. Ardından ikinci hamuru üzerine yerleştirip bu şekilde tekrardan açmaya devam ediyorum. Hamurun yarısına gelinceye kadar böyle devam edeceğim. Diğer yarısını ise birlikte açıp toplamda 2 sefer yapmış olacağım. Lakin tamamını aslında ben kayda aldım. Lakin ikinci hamuru açarken o kısmını editte, yani bu videoda sizlere göstermek istemedim ki izlerken canınız sıkılmasın. Açıkçası video uzun olursa daha çok işime yarıyor ama sizler de izlerken sıkılırsanız bu benim için de sıkıcı olabilir. O yüzden hemen sadece bir tanesini gösterdim ama diğer kalan hamurları da aynı şekilde hazırladım. Aklınızda bulunsun. Bu arada ben bu videoyu kaydederken şu an Karadeniz'deyim. Arkada yağmur damlalarının sesleri ve kuş sesleri var. Benim için çok rahatlatıcı, güzel, ancak sizler için videoda fonda biraz rahatsız edici olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Ben dediğim gibi ben şu an Karadeniz'deyim. Bu videoyu seslendirirken sizlere buradan selamladım. Sizler neredesiniz? Hangi ülkede, hangi şehirdesiniz? Yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Toplamda 5 adet hamuru üst üste yerleştirip açtım. Ardından kenarında kalan kalın kısımlarını çekip çıkarıyorum. Bu kalın kısmının tamamını topladım. En son 2 hamurun ikisini de yaptıktan sonra toparladım. Ve geriye kalan iç harcını içine yerleştirdim. Biraz da kaşar peyniri koydum içine. Ve 2-3 saat oda sıcaklığında dinlendirdim. Normal çörek açar gibi açtım. İçine yerleştirdim. 2-3 saat dinlendirdim. Hafif mayası geldikten sonra üzerine biraz yoğurt, bir tane de yumurtayı kırdım. Çırpıp üzerine sürüp fırınladım. Çörek gibi oldu. Çok çok lezzetliydi. O şekilde de sizlere fikir olsun diye söylemek istedim. Yani artan hamurları da mutlaka bir şekilde değerlendirin. İç harcını yerleştirdim. Şimdi rulo haline getiriyorum. Toplamda 2 tane bu şekilde rulo hazırlayacağım. Ben lokmalık olsun diye böyle üçgenler şeklinde kestim. Daha küçük veya daha büyük de kesebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kestiğimiz hamurları hemen fırın tepsimizin içerisine yerleştirelim. Benim elimde birazcık kavrulmuş susam vardı. Üzerlerine biraz gezdirdim. Dilerseniz sade veya çörek otulu haşhaşlı olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize göre davranmanızı tavsiye ediyorum. Tamamını hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 175-180 derece fırında pişmeye gönderelim. Üzeri ve altı nar gibi kızardıktan sonra artık servise hazır hale gelmiştir. Sadece şuna dikkat edin, patatesli iç harcı olan börekler birazcık geç soğuyabilir. O yüzden elinizi ve ağzınızı yakmadan dikkatli davranmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çıtır çıtır, müthiş lezzetli, çok güzel bir börek oldu. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz, dedikleri bu olsa gerek. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videolu tariflerim için kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin lütfen. Yeni videolarımda tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.